Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi lale çiçek buketlerinin yapılışını anlatacağım. Lalelerin yapılışında koton ipler kullanacağım arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile laleleri öreceğiz. Lalenin yapılışına pembe renk ile ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 21 zincir yaparak başlayalım. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana sıra sonuna kadar 20 tane sık iğne yapalım. Yirmi sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim ve ilk sık iğnenin ve daha sonraki sık iğnenin arka kanatlarını kullanarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 20 tane sık iğne yapalım. Yirmi sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. Alttaki ilk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerin arkasından toplam 20 tane sık iğne yapacağız ve deseni bu şekilde yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Bir zincir deseni çevirelim ve alt sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek toplam 32 sıra olana kadar yapmaya devam edelim. Toplam 32 sıra ördüm arkadaşlar ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir yaparak bir miktar ip bıraktım ve ipi kestim. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın genişliği 7 santimetre. Yüksekliği ise yaklaşık 12 santimetre ve kesmiş olduğum ipi iğneyi taktım. Şimdi lale formatını verebilmek için dikme işlemi yapacağız. Yapmış olduğumuz dikdörtgen parçayı ikiye katlayalım ve karşılıklı ilmekleri kullanarak dikme işlemini yapalım. Ve ön taraftaki sık iğnenin bu şekilde arka kanatlarını kullanacağız arkadaşlar. Nasıl ki sık iğne yaparken arkayı kullandıysak dikme işlemini yaparken de arka kanatları kullanarak karşılıklı ilmekleri birleştirelim. Evet, dikme işlemini yaptık. Şimdi buradaki üst taraftan büzme işlemi yapacağız ve bunu yaparken de her sık iğnenin üstünde kabarık bir vaziyette görünen dikişleri kullanarak yapacağız. Şimdi ipi sıkıştıralım ve büzebildiğimiz kadar büzme işlemini yapalım. Bu şekilde büzme işlemini yaptık. Ve şimdi bunu bir kenarıya koyalım. Lalenin yapraklarını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Daha sonra sapını ve dolgusunu oluşturacağız. Yeşil renk ile devam edelim. İlk düğümü attıktan sonra 30 zincir yapacağız arkadaşlar. 30 zinciri yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü zincirin içerisine sık iğne yapalım. Yan yana 2 sık iğne yapmış olduk. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Ve yan yana 20 tane ikili trabzan yapalım.
20 trabzanı yaptıktan sonra sıranın sonunda 5 tane zincir kaldı. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapalım. Yan yana 2 sık iğne. Ve son zincirin içerisine dönüşü sağlamak için 3 tane sık iğne yapalım. Deseni çevirelim. Alttaki yapmış olduğumuz en sonki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine sık iğne. Alttaki 2 yarım trabzanın tepesine yan yana 2 tane yarım trabzan. Ve alttaki 20 adet ikili trabzanın tepesine yan yana toplam 20 tane ikili trabzan yapalım. Yirmi ikili trabzanı yaptıktan sonra aynı sıralamayla devam edelim ve yan yana önce 2 tane yarım trabzan, sonraki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine burada da dönüşü sağlamak için 2 tane sık iğne yapalım. Ve sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi son sırayı sık iğne ile çevreleyeceğiz. Ben bu şekilde ince, rahatlıkla hareket edebilen ve kıvrılan tel kullanacağım arkadaşlar. Şimdi son sık iğneyi yaptık ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparken burada teli sabitleyeceğiz. Bakın şu anda önce ilmeğin içerisinden geçirdim. Teli tığın üzerine koyduktan sonra burayı kayma dikişi yaparak birleştirelim. Bir zincir ve dönüş noktasına gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapacağız ve ince teli de iç kısımdan yürütmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, dönüş noktasına ulaştım ve dönüşte yapmış olduğumuz 3 adet sık iğneden birincisinin tepesine bir tane sık iğne yaptım. İkincisinin tepesine dönüşü sağlamak için 3 tane sık iğne yapalım. Ve sıra sonuna kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine teli de iç kısımdan yürütmeye devam ederek sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman burada teli ilk yapmış olduğumuz bağlantıya yakın bir yerden keselim ve ikisini aynı anda yürüterek gizleyelim arkadaşlar. Ve sıranın sonunda yapmış olduğumuz son sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Görmüş olduğunuz gibi teller iç kısımda tamamen gizlenmiş oldu. Ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım.
Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 2 tane daha yaprak oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve yapmış olduğumuz bu yaprağın genişliği 30 zincire göre 11 santimetre. Genişliği de yaklaşık 2,5 santimetre. Yaprakları hazırladıktan sonra şimdi sap kısmını yapacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde çöp şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, çöp şişinin etrafını da bu şekilde yeşil iple sardık. Şimdi artık lalenin içerisinden geçirelim. Lalenin içinde elyafla doldurduktan sonra buradaki yaprakları sap kısmına yapıştıracağız. Tamamen sağlam olduğundan emin olduktan sonra içine elyaf ile dolduralım. Elyaf dolgusunu doldurduktan sonra burada yapmış olduğumuz parçayı ikiye katlayalım. Ve tam orta noktasından dikelim. Daha sonra buradaki açık olan kısmı tekrar katlayalım ve burayı da orta noktadan dikelim. Şimdi yaprakları yapıştıralım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.